Redstone hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğrendiniz ama hala bir kapı bile yapamıyor musunuz? Gördüğünüz o karışık sistemlerin nasıl çalıştığını bilmiyor musunuz? Bugün her Redstone'cunun bilmesi gereken temel devreleri öğreneceğiz. Hazırsanız arkanıza yaslanın ve dersimize geçelim. Otomasyon gerektiren her sistemin bir kalbe ihtiyacı vardır. Sürekli ve ritmik şekilde bir sinyal üreten kalbe. İşte biz bu devrelere saat devreleri diyoruz. Bu devreler sürekli olarak aç, kapa, aç, kapa, aç, kapa şeklinde bir redstone sinyali üretir. Mob farmlarında suları akıtmak gibi sürekli tekrar gerektiren yerlerde kullanılır. Kısacası bir işin sürekli olarak yapılmasını istiyorsanız bir saat devresi kurmak zorundasınız. Şimdi en stabil saat devrelerine bir bakalım. İlk olarak en basit ve en hızlısı olan gözlemci saatiyle başlayalım. Bu devreyi kurmak için tek yapmanız gereken iki gözlemciyi yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştirmek. Anında çalışmaya başlar. Peki bu nasıl çalışıyor? Aslında çok basit. İlk gözlemci ikinci gözlemcinin yüzündeki sinyali algılayarak bir sinyal üretiyor. Bu sinyal ikinci gözlemcinin arkasını güncelliyor. İkinci gözlemci de bu sefer ilk gözlemcinin yüzündeki değişikliği algılayıp o da bir sinyal üretiyor. Bu iki gözlemci birbirlerini sonsuz bir döngüde tetiklerler. Her iki redstone tikinde bir sinyal üretir ve %100 kararlı çalışır. Bir diğer popüler saat devresi ise karşılaştırıcı saat. Bunu yapmak için bir karşılaştırıcıyı çıkarma moduna alıp çıkışını bir toz ile kendi yan tarafına bağlamanız yeterli. Bu devrenin çalışma prensibi ise şu şekilde. Şalteri açtığınızda karşılaştırıcının arkasına 15 güçte bir sinyal gelir ve bu sinyali önüne iletir. Önden çıkan sinyal toz aracılığıyla dönüp karşılaştırıcının yan tarafına ulaşır. Çıkarma modunda olduğu için karşılaştırıcı arka sinyalden yan sinyali çıkartır ve sonuç sıfır olur, yani söner. Sönünce yan tarafındaki sinyal de kesilir ve bu sefer arkasındaki şalter sayesinde tekrar yanar. Bu döngü sürekli tekrar eder ve hızını araya ekleyeceğiniz tekrarlayıcılarla ayarlayabilirsiniz. Eğer saniyelik değil, dakikalarca süren gecikmelere ihtiyacınız varsa o zaman devreye etobloklar, yani Türkçesiyle huni zamanlayıcıları giriyor. Bunlar en çok kullanılan ve uzun süreler boyunca ayarlayabileceğimiz saat devresidir. İki huniyi birbirine bakacak şekilde koyup ikisinin de çıkışında birer karşılaştırıcı, yapışkan piston ve redstone bloğu ile bir düzenek kurarak yapılır. Devrenin mantığı şuna dayanır. Hunilerin içine koyduğunuz itemler bir huniden diğerine yavaş yavaş akar. Bir taraftaki huninin içi boşaldığında karşılaştırıcı sinyali keser ve piston redstone bloğunu diğer tarafa iter. Bu sefer itemler ters yön bakmaya başlar. Bu sayede içine koyduğunuz iteme bağlı olarak dakikalarca süren zamanlayıcılar yapabilirsiniz. Bu hunili zamanlayıcılarda her bir saniye için huninin içine 2,5 adet item koymamız gerek. Yani 2 saniye istiyorsak 5 tane item koymamız gerek gibi hesaplayabilirsiniz. Redstone devrelerinde bazen bir sinyalin zamanlamasıyla oynamanız gerekir. Ya sinyal çok kısadır, uzatmak isteriz ya da çok uzundur, kısaltmak isteriz. Mesela eğer bir düğmeye bastığınızda kapının 1 saniye değil de 10 saniye açık kalmasını istiyorsanız o zaman darbe uzatıcı, yani pulse extender dediğimiz devreler devreye girer. Bunu yapmak için iki karşılaştırıcıyı birbirine zıt yönde yerleştirmeniz, çıkışlarını birbirlerinin girişlerine bağlamanız ve birincinin yan tarafına da bir düğme koymanız yeterlidir. Düğmeye bastığınızda sinyal iki karşılaştırıcı arasında bir döngüye girer ve her döngüde gücü bir azalır. Yani sinyal 15, 14, 13 diye yavaş yavaş söner. Sinyal tamamen sıfıra ulaşana kadar devre çıkış vermeye devam eder. Bu devreye ne kadar çok karşılaştırıcı eklerseniz devre o kadar uzar. Bazen de tam tersine ihtiyacımız olur. Bir şalter gibi sürekli bir sinyali sadece tek bir tiklik kısa bir sinyale dönüştürmek istediğimizde ise darbe sınırlayıcı, yani monostable devreleri kullanırız. Bunun için yapışkan pistonun önüne herhangi bir blok koyun. Pistonun arkasına bir tekrarlayıcı yerleştir ve sinyali hem tekrarlayıcıya hem de pistonun yanındaki bloğa aynı anda verin. Sinyal geldiğinde piston tekrarlayıcıyı iter. Ama aynı anda pistonun kendisi de güç aldığı için piston bir tik sonra geri çekilir. Bu çok hızlı olup bittiği için sonuçta sadece bir tiklik kısacık bir darbe elde edersiniz. Bu özellik yapışkan pistonların blok tükürme mekaniğini tetiklemek için sıkça kullanılır. Şimdi gelelim işin en zevkli kısımlarından birine. Eşyaları bizim yerimize düzenleyen, fırlatan, kısacası yardımcı devrelerimize. İlk olarak otomatik bırakıcı devresine bakalım. Bu devre içine item geldiğini algılar ve itemi fırlatmaya başlar. İtemler bitince de otomatik olarak durur. Yapımı oldukça basittir. Bırakıcının arkasında bir karşılaştırıcı koyarız. Karşılaştırıcı bırakıcının içinde bir item olduğunu algıladığı an sinyal üretir. Bu sinyali az önce öğrendiğimiz karşılaştırıcılı saat devresine bağlarız. Ama tek bir farkla bırakıcının arkasındaki karşılaştırıcının önüne bir tane yineleyici koymamız gerekir. Bu sayede sadece içinde item varsa saat devresini tetikle ve çalıştır komutunu vermiş oluruz. Bırakıcı boşaldığında karşılaştırıcı sinyali keser ve saat devresi otomatik olarak durur. Bir de gözlemcili versiyonu var. O da çok basit. Hızlıca anlatayım. Bırakıcının veya fırlatıcının arkasına bir karşılaştırıcı koyuyoruz yine. Ama bu sefer bu karşılaştırıcının bir blok altında bir tane yapışkan piston koymamız gerek. Bu yapışkan pistonun önüne bir gözlemci ve bu gözlemcinin hemen çaprazına da o gözlemciye bakacak bir şekilde gözlemci yerleştiririz. Daha sonra da bırakıcının veya fırlatıcının üstüne bir blok koyarız. Bu sayede eğer bırakıcının veya fırlatıcının içine bir item gelirse karşılaştırıcı bunu algılar. Yapışkan pistonu ileri iter. Yapışkan pistonun önündeki gözlemci bir gözlemci saati oluşturur ve az önce anlattığım devreden daha kompakt bir şekilde bir bırakıcı
bırakıcı devresi yapmış oluruz. Bu genelde az alan gerektiren yerlerde kullanılır ve en stabil çalışan devredir. Çünkü karşılaştırıcı saati kullanılarak yapılan devre bazen çok fazla item yüklendiğinde bozulabilir. Bu yüzden biz de gözlemcili versiyonunu tercih ederiz. Otomasyonun en önemli temel taşı ise eşya filtreleridir. Bu devreler gelen bir sürü item arasından sadece istediğimizi algılayıp filtreleyerek sandığa gönderir. Şimdilik en çok kullandığımız temel item ayırıcıyı anlatayım ama bu seride sadece item ayırıcılara özel bir ders yapacağım, haberiniz olsun. Bu devrelerin sırrı karşılaştırıcının konteynerları okuma özelliğinde yatıyor. Bir Huni'nin arkasına karşılaştırıcı koyarız. Huni'nin ilk slotunu ayıklamak istediğimiz itemden bir tane, diğer 4 slotuna ise sistemde asla olmayacak yeniden adlandırılmış çöp itemler koyarız. Bu sayede Huni belirli bir sinyal gücü üretir. Eğer Huni'ye ayıklamak istediğimiz itemden gelirse item sandığa doğru akar. Ama farklı bir item gelirse Huni'nin içindeki item sayısı artmadığı için karşılaştırıcı sinyali değişmez ve o item yoluna devam eder. Bu devre modülünü yan yana dizerek devasa ayıklama sistemleri kurabilirsiniz. Son olarak bilmeniz gereken çok önemli bir piston devresinden bahsedeceğim. Çift piston itici. Bu devre Redstone'a başlayanların en klasik meydan okumasıdır. Bir bloğu 2 blok ileri iter ve geri çekerek gizli kapıların temelini oluşturur. Bu devrede her şey zamanlama ile ilgilidir. İtme işlemi için önce alttaki, sonra da öndeki piston ateşlenir. Çekme işlemi için ise tam tersi. Önce öndeki piston bloğu geri çeker, sonra arkadaki piston hem öndeki pistonu hem de bloğu geri çeker. Bunu başarmak için tekrarlayıcıların gecikme özelliğini kullanırız. Bu devreyi adım adım kurarken her bir tikin ne kadar önemli olduğunu göreceksiniz. Oh be, bu derste bayağı bir şey anlattık. Yani ben bu seride tamamen kendi müfredatım üzerinden ilerleyeceğim. Redstone'u zaten böyle ezber yaparak öğrenemezsiniz. Redstone öğrenmek için pratik yapmanız. Yani mesela işte en basit 3x3 kapıyı düşünün. Onu alıp kendiniz daha kompakt bir hale getirmeniz lazım ki kendinizi geliştirebilin. Tamam, uzatmadan her zamanki gibi geleneksel ev ödevimizi verelim. Bu derste öğrendiğimiz devrelerden en az ikisini birleştirip yaratıcı bir şey yapmanızı istiyorum. Mesela bir eşya filtresiyle otomatik bırakıcı sistemini birleştirip sisteme gelen elmasları otomatik olarak lava fırlatan bir sistem yapabilirsiniz. Siz yapıp isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz, isterseniz bana Instagram'dan gönderebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.